Şah İsmail, Hatay. Şah İsmail, 23 Eylül 1486 tarihinde Erdebil'de doğmuştur. Erdebil tekkesinin şeyhi ve Safevi devletinin kurucusudur. Babası Safevi tarikatının şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan'ın kızı Alemşah Halime Begüm'dür. Ebu Muzaffer Bahadır el-Hüseyni unvanıyla anılır. Henüz 2 yaşındayken babası Şeyh Haydar, Gürcistan'a düzenlediği akında Şirvan hükümdarı Ferruh Yesar tarafından öldürülür. Şah İsmail'in çocukluk yılları zorluklar içinde geçti. Henüz 1 yaşında iken babası Şeyh Haydar, Şirvanşahlarla giriştiği mücadelede Akkoyunlular tarafından öldürülünce kardeşleri İbrahim, Ali ve annesiyle birlikte İstahır Kalesi'ne hapsedildi. Burada yaklaşık 4 yıl gözetim altında tutuldu. Safeviler küçük yaştaki İsmail'i kendilerine şeyh olarak kabul edip onu Erdebil'e kaçırdılar. İsmail, dedesi Uzun Hasan'ın mirasını devralmanın zamanının geldiğini düşünerek müritlerini etrafında toplayıp Erdebil'e doğru harekete geçer. Bu arada Akkoyunlu şehzadeleri arasındaki kavga iyice hızlanır. Elbent Bey devletin kuzey, Murat Bey ise güney bölgesinde egemenliklerini sürdürmeye başlar. Bu sırada atalarının intikamını almak üzere Ferruh Yesar'ı ortadan kaldıran İsmail, sonra üstüne ordu gönderen Akkoyunlu Elbend'i yenerek Tebriği ele geçirir ve taç giyerek, Şah unvanını alır. Akkoyunlu egemenliğine son veren Şah İsmail, ülkesinin sınırlarını genişletmek, görüşlerini yayabileceği emniyetli bir ortam oluşturmak için girişimlerde bulunur. Osmanlı Sultanı II. Bayezid'le aralarında başlayan gerilim, Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran seferiyle neticelenir. Çaldıran yenilgisinin ardından yeni bir sefere çıkmak için kendisinde güç bulamayan Şah İsmail, 23 Mayıs 1524 tarihinde ölmüş, Erdebil'de Şeyh Safi'nin yanına gömülmüştür. Şah İsmail'in edebi kişiliği. Şah İsmail, şeyhliği ve hükümdarlığının yani sıra Hatay'ı mahlasıyla şiirler söylemesine rağmen çağdaşı olan yazarlar, onun siyasal kişiliği üzerinde daha fazla vurgu yaparlar. Onun için şairliği hep ikinci planda kalmıştır. Kaynaklarda onun hakkında verilen bilgiler, daha çok siyasi kişiliği üzerinde yoğunlaşır. Hatay'ı bir yandan siyasal mücadelesini sürdürürken diğer yandan da Türkçe şiirleriyle çok geniş kitlelere ideolojisini yaymayı başaran bir şairdir. Nesimi, Habibi ve kendi muhitinde olmamasına rağmen Alişir Nevai'den etkilenerek Türkçenin en güzel gazellerini yazmıştır. Şair padişahların hemen tamamının eserlerinde görülen mısra ve beyit tekrarı, aynı redif etrafında oluşan benzetmelerin yinelenmesiyle Hatay'ın eserlerinde de karşılaşılır. Türkçenin 16. yüzyıldaki ifade kabiliyetini ve hükümdar bir şairin lirik şiirler söylemedeki ustalığını göstermesi bakımından Hatay'ı divanı önemlidir. Hatay'ı, şairliği kadar kültür ve sanat adamlarını himaye etmesiyle, yani patronaj konumuyla da Azeri edebiyatının gelişmesinde önemli bir yere sahiptir. Şah İsmail, Hatay'ı mahlasıyla söylediği Farsça ve Türkçe şiirlerle de Osmanlı egemenliğindeki Türkmenler arasında dini, mistik düşüncesini yaymıştır. Şah İsmail'in eserleri. Hatay'ı divanı, Şah İsmail'in en önemli eseri divanıdır. Şairin sağlığında divan tertip edip etmediği konusunda bilgimiz yoktur. Divanın bugün bilinen en eski tarihli nüshası Taşkent İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü kütüphanesinde bulunmaktadır. Hatay'ın ölümünden 11 yıl sonra, 1535 yılında Şah Tahmasp'ın saray hattatlarından Mahmud Nişapuri tarafından istinsah edilmiştir. Bundan başka Hatay'ı divanının Paris, Londra, Vatikan, Tahran, Afganistan, Berlin ve Tebriz'de nüshaları mevcuttur. Behname, Hatay'ın mesnevi türünde yazdığı bu eser, Fars ve Çağatay edebiyatında örnekleri bilinen dehnamelerin, 10 mektup, Azeri sahasındaki ilk örneğidir. Aşk konusunun işlendiği eser, yaklaşık 1500 beyitli olup 1506 yılında, Hatay'ı henüz 20'li yaşlardayken tamamlanmıştır. Hatay'ı divanının yazma nüshalarında ve mevcut baskılarında bu mesneviyede yer verilmiştir. Nasihatname, Hatay'ın dini görüşlerini anlattığı öğüt nitelikli küçük bir mesnevidir. Şair, 184 beyitli bu mesnevide Hatay'ı divanının yazma nüshalarında ve mevcut baskılarında yer almaktadır. Hatay'ın bir gazeli. Can olmaz ise sen teki canan yeter bana. Vaslun bu hasta gönlüme derman yeter bana. Hicrin cefası ile yahuptur bu gönlümü. Her şeb kapından alevu efgan yeter bana. Zulümat içinde aklı hayat istemez gönül. Lalün zülal, iç eşme, hayvan yeter bana. Zahid koparma sen menime, haneden bugün. Rus-i ezelde yar ile peyman yeter bana. Gerçi Hatay'ı gitti elinden visal, dost. Her dem hayali dideye mihman yeter bana. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.